Misler gibi kokuyor. Sizler istemişsiniz. Oktay Usta kahvaltılık hazırla demişsiniz. Sizin için hazırladım. Buyurun. Efendim sizler için şöyle güzel bir kahvaltılık hazırlıyorum. İçerisine 1 bardak un, 1 tane patates, 2 tane yeşil biber, 3 tane yumurta, böyle 100'er gram kaşar peyniri ve beyaz peynir. İçerisine biraz zeytin, az ya da çok koyabilirsiniz. 1 tutam maydanoz ve içerisinde yarım çay bardağı süt, birazcık tereyağı, 1 paket kabartma tozu, tuz, karabiber, pul biber, Allah ne verdiyse sevdiğiniz tüm ürünlerden koyabilirsiniz. Ben öncelikle patatesi soyuyorum ve rendenin ince yerinden rendeliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kahvaltılığımız için doğranacakların hepsini doğradım. Yarım çay bardağı sütü 3 yumurtanın üzerine veriyorum. 1 bardak un var burada. Unu da ver aşçım. 1 paket kabartma tozu. Hemen yeteri kadar tuzunu ilave edelim. Erzincan kemah tuzundan, değirmenden karabiber, biraz da zeytinyağı veriyorum içerisine. Böyle güzel yağı, tuzu, her şey güzel dengeli olan bir kahvaltılık olacak. Yumurtayla sıvıları önce bir karıştırıyorum, un da dahil. Kıvam bağlayıcısı da var burada. Tamam mısın canım? Tamamdır. Hemen buranın üzerine yeşil biber, zeytin, maydanoz, biraz önce rendenin ince yerinden demişim. Özür dilerim. Rendenin iri yerinden demek istemişim. Evet, iri yerinden patatesi rendeliyorum. Beyaz peynir ve kaşar peynir de geliyor. Ondan sonra tavada pişirme bölümüne devam ediyoruz. Lütfen videolarımı sonuna kadar takip ederseniz hiçbir ayrıntıyı kaçırmamış olursunuz. Tereyağımız eridi. İçerisine az bir şey sıvı yağ koydum. Kıvamını görmek ister misiniz? Gayet güzel oldu. Beyaz peynir, kaşar peyniri, Allah ne verdiyse. Eldeki ve evdeki imkanlarınız neye müsaitse o ilavelerde bulunabilirsiniz. Sevgiyle şimdi tavamızın yağı içerisine karışımımızı alıyoruz. Kısık ateşte 2 tarafında kızartacağız. Kızarırken çayı demlemeyi unutmayın. Demleyin çayları. Oktay Usta'dan kahvaltılık tarifler, lezzetler gelmeye devam edecek. Efendim kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. 2 milyona doğru hep birlikte gidiyoruz. Kıymetli takipçilerim, üzerine kapak kapattım tavamızın. Sadece sizlerden özür diliyorum. Tek seferde dökmem, 2 seferde dökmem gerekirken tek seferde dökmüşüm. Bayağı kalın oldu. Ama böyle bir durumda da mutfakta çareler tükenmez. Çünkü böyleyken çevirmesi çok zor. Bak salladığınız zaman sıvı görünüyor. Görüyor musunuz? İşte o zaman ne yapıyoruz? Böyle bir durumda karşılaştığımızda üzerine bir tane yağlı kağıt kesin. Yağlı kağıdı kapatın. Sonra üstüne bir tane tabak kapatıp ve şimdi ters çeviriyoruz. Kısık ateşte pişirelim. İnşallah yanmamıştır. Zaten çok kalın döktüm diye üzülmüştüm. Bir de umarım yanarsa daha da fazla üzüleceğim. Yok, gayet güzel. İyi kızarmış. Nasıl buldunuz? Kağıdıyla birlikte şimdi tekrar tavanın içerisine alıyorum. Canım, iner misin? Tek seferde değil de mümkün mertebe 2 seferde pişirirseniz pişmesi daha kolay olacağından söylüyorum. Eldeki ve evdeki imkanlara göre lezzetler hazırlanmaya devam ediyor sizler için. Kahvaltılığımız hazır. Çayımızı demledik. Doldur aşçım çayı. Sevgiyle çaylar demlenmiş. Kahvaltılıklar hazırlanmış. Şimdi üzerine servis edeceğimiz tabağı kapatıyoruz ve ters çeviriyoruz. Döndür aşçım. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgiyle hazırlanmış bakın. Kağıdı görüyor musunuz bakın. Kağıt böyle kendiliğinden ayrılıyor. Kahvaltılığımız isterseniz böyle ya da 2 parça halinde. Siz bilirsiniz. Elimden geldiğince tarifler hazırlamaya çalışıyorum. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Afiyet olsun efendim.